Sıfırdan süper ülke konumuna gelmiş bir ülke burası. Yatırımcıların da göz bebeği, süper zenginlerin de yaşadığı bir yer. Turkey, yeah. Hyderabad. Yes. Okay. 192 ülkeye vizesiz bir şekilde gidebiliyormuş. Hamza Amidal. Korelileri ayrı bir seviyorum. Herkese merhaba, Singapur'dan sevgiler, saygılar. Umarım keyifler yerindedir. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi olan Singapur'dayız. Zamanında doğal kaynakları bile olmayan, içme suyunu bile üretemeyen bu ülke şu an dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi haline nasıl geldi? Bugünkü videoda biraz ondan bahsedeceğiz. Şu anda şehrin simge yerlerinden bir tanesi olan Gardens by the Bay'deyim. Açıkçası şansıma hava kapalı ve yağmur yağıyor. Şiddeti biraz azalmışken ben de hemen videoya başlayayım istedim. Singapur temelde büyük bir ada ama ülke ana adayı çevreleyen 64 küçük adadan oluşur. Karasal alan olarak 234 ülke arasında 191. sırada bulunan Singapur dünyadaki en küçük ülkelerden biri. Sıfırdan süper ülke konumuna gelmiş bir ülke burası. Bunun arkasında da bir başarı hikayesi yatıyor aslında. Öyle ki ülke bağımsızlığını kazandığında varlığını bile sürdüremeyeceğini düşünmüşlerdi. Ama bugün dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Nüfusu yaklaşık 6 milyon. Güneydoğu Asya'nın ucunda stratejik bir konuma sahip. Bölgesel deniz ticareti açısından bir merkez konumunda. Singapur'da her yerde yüksek katlı binaları, rezidansları görebilirsiniz. Daha çok sayıda AVM bulunuyor. Alışverişi çok teşvik eden bir ülke. Şehir devleti aslında burası. 3 tane şehir devletlerinden bir tanesi. Bir tanesi Vatikan, diğeri Monaco, üçüncüsü de Singapur. Birazcık da size buradaki bahçelerden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu gördüğünüz ağaçlar da süper trees'ler diye geçiyor. Buradaki alanın soğutulması, bazı bitkiler için gölge alanı oluşturulması gibi işlevleri var. Ama benim en çok etkilendiğim şey şu oldu. Bu içerisindeki alan var ya, şu an mesela yağmur yağıyor, buradaki yağmur sularını topluyor efendim. Ben böyle açıkçası mimari zekalara, yani bir şey için başka bir şey için de kullanılması birden fazla işlevi olan şeylere ekstra hayranlık besliyorum. Bunun yanı sıra kilometre başına düşen yeşil alanda en iyi. Ülke topraklarının neredeyse yarısı bitki örtüsüyle kaplı. Burası mutlaka bir yerde karşınıza çıkmıştır, görmüşsünüzdür bu süper ağaçları. Keşke biraz daha böyle renkli gösterebilseydim. Zaten kameram bir tık çözünürlük olarak düşük çekiyor. Üstüne üstlük bir de yağmur bulutu olunca şu an ortam size çok karanlık gelecektir. Yeni yılı dolayısıyla da buralara birçok böyle eğlence alanı koymuşlar. Normalde bildiğim kadarıyla bu eğlence alanları, food court, yani yemek alanları burada yoktu. Biraz daha bu tarafa gidelim. Normalde bu alanın içerisinde birçok diğer türlü tema parklar da bulunuyor. İşte ne bileyim, bulut ormanları, işte başka türlü yerler gibi. Onların hepsinin farklı farklı ücretleri var. Açıkçası ücretler dolarla çarptığımızda, yani Singapur dolarını TL'ye çevirdiğimizde bizim için çok yüklü miktarlar oluyor. O yüzden ben girmeyi tercih etmedim. Benim geldiğim alansa zaten ücretsiz alan, buraya ücretsiz olarak girebiliyorsunuz. Sesleri duyuyor musunuz? Harika. Çok güzel ya. 2012 yılında Dünya Mimari Festivali'nde yılın en iyi yapısı olarak seçilmiş burası. Böyle şehrin içerisinde böyle tematik parkların olması, böyle botanik bahçelerin olması inanılmaz güzel. İnsanların kaçış noktası aslında, çünkü küçük bir ada ülkesi. Geçen bir video izlemiştim, orada diyor ki yani Singapurlular nasıl sitesine atarlar? İşte bu botanik bahçelerde, tematik parklarda. Hemen karşımızda da yine buranın simge yerlerinden ünlü Marina Bay Otel. Yıllar önce böyle videolarda falan çok karşıma çıkmıştı. Buranın böyle bir sonsuzluk havuzu var malum. Bir ara hayallerimi süslemişti aslında. Yıllar sonra için yeni yılına yaklaşmışken burada buraları gezeceğim hiç aklımın ucundan geçmezdi. Buranın en ikonik görüntüsü, o akşam saatlerinde ışıklar açılıyor. Çok gerçekten güzel bir manzara oluşturuyor. Allah bereket versin, ayağımı sürdüm. Full yağmurda buradayız.
Aynı zamanda ağaçların üzerine böyle isimlerini falan yazmışlar. Birçok farklı türde bitki var diye biliyorum. Bu alanın içerisinde huzur veren bir ortamı var. Şu an bir de yağmur yağınca böyle sanki böyle çok farklı bir yerdeymişim gibi hissettim. Bu videoda olabildiğince ülkeyle ilgili bildiğim, duyduğum, okuduğum şeyleri sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi buradan sonra bir yemek yemeye gideceğiz. Eğer siz de buradaki bu köprüye çıkmak isterseniz belli bir miktarda Singapur doları ödeme yapmanız gerekiyor. Bunun için de ayrı bir bilet satılıyor. Böyle parkın içerisine susamurları karşınıza çıkabilir. Sakın onlarla oynamayın, uzaktan bakın diye bir uyarı asmışlar. Parkın içerisinde gezmeye devam ediyorum. Birazcık da iklimine bakalım. Oo. Onay geldi, doğadan devam ediyorum. Bir ada ülkesi olarak Singapur iklim değişikliklerine çok açık. Ülke çevresini korumak için, iklim dengesini korumak için elinden geleni yapıyor diyebiliriz. Yağmur yağmadığında da nem yükseliyor ya. Gerçekten böyle yapış oluyorsunuz ve hiçbir şekilde rahat nefes alamıyorsunuz. Mahsur kaldım, iyi mi? Sanki böyle uzaktan siren sesi gibi bir şey ötüyor ama ne olduğunu çözemedim. Bayağı bir süre orada mahsur kaldım. Yağmur bir türlü dinmedi, şiddetini arttırdı falan. Chinatown'a doğru gidiyorum. Orada bir güzel öğle yemeği yiyeceğim. Bu arada Singapur'da ağırlıklı 4 dil konuşuluyor. İngilizce, Çince, Malayca ve Hintlilerin konuştuğu Tamilce. Birçok yerde tabelalarda hem İngilizcesine hem Çincesine 4 dilde görebiliyoruz. Metro içerisinde yapılan anonslarda da genellikle birden fazla dilde yapıyorlar. Ülke zamanında İngiliz sömürgesinde kaldığı için neredeyse herkes akıcı bir şekilde İngilizce konuşabiliyor. Günlük dilde, ticaret, iş hayatında da ağırlıklı İngilizce konuşuyorlarmış. Burada İngilizce konuşuyor ama farklı diğer bütün dillerden kelimeler ekleyerek bir Singlish diye bir dil de ortaya çıkmış. Lehçe mi denir, dil mi denir tam olarak emin değilim. Okullarda da eğitim dili İngilizceymiş ama bunun yanı sıra tabii ki kendi ana dillerini de öğreniyorlarmış. Nereye geldim ben? Bu arada bu ülke en çok yasaklarıyla, kurallarıyla tanınıyor. Hatta birçok yerde yasaklar ülkesi olarak karşınıza Singapur çıkmıştır. Hemen karşıda metro var. Metroda kredi kartı kullanabiliyorsunuz eğer biletiniz yok ise. Vize kartı olması gerekiyor sadece. Bakın adamlar metro istasyonunu bile yeşillendirmişler, duvarı boydan boya. Ve tekrardan Çinlilerin ağırlıkta yaşadığı Chinatown'a geldim. Normalde burası zamanında Malayların toprağıymış. Ama günümüzde artık günümüzde nüfusun %70'i neredeyse Çin'den oluşuyor. Biri için tören varmış galiba burada. Yemek vermişler. Ya böyle hiçbirini çekemedim ama genellikle burada böyle gerçekten çok lüks arabalar da var. Ben bayağı bir Ferrari falan gördüm yani sokaklarda. Gerçekten bu ülkede süper zenginler yaşıyormuş. Yani herkes süper zengin mi? Değil. Ama alım güçleri çok yüksek burada çalışanlar, burada yaşayanların. Refah seviyesi çok yüksek bir ülke. Aynı zamanda yatırımcıların da göz bebeği. Dolayısıyla süper zenginlerin de yaşadığı bir yer. Öğle saatlerindeyiz ama bakar mısınız hava ne kadar çabuk karardı. Yağmurlu olduğu için normalde bu kadar yağmurlu oluyor mu bilmiyorum ama ben şansıma yağmurlu bir döneme denk geldim. Ayağımı sürdüm, bereketli diyelim, yapacak bir şey yok. Şimdi burada yemek yemeye geldim ama öncesinde buralarda bakın böyle meyveler falan da satılıyormuş. Ne kadar değişik bir meyve. 12 dolar.
Orada baharatlar falan satılıyor galiba. Şuradan yemeklerin satıldığı yere gidelim. Bir tane bir yerin önerisini görmüştüm. Ondan yemek istiyorum. Burada food court dedikleri bu alanlarda yiyorlar insanlar genellikle yemeklerini. Şöyle yapalım. Şimdi nerede acaba o? Burası böyle pasaj gibi bir yermiş aslında bak. Üst katta da birçok alışveriş yapılabilecek yerler var. Altta yemek yenilebilecek yerler var. Ama ben hala önerisini okuduğum restorantı bulamadım. Üst kat daha genişmiş ya. Daha çok seçenek var. Mesela genellikle Asya yemeklerinin aynısı mesela. Bu yapışkanlı pirinçle mango Tay mutfağında da vardı. Yani Tayland'da da vardı. Bak genellikle burada Tay mutfağı varmış zaten. Gök yoruluyor adeta ya. Yine dışarıya çıkamayacağım bir süre. Diğer alandan çıktım. Böyle AVM gibi bir yere geldim. Hala o restoranı zaten bulamadım da yiyecek bir şeye de karar veremedim yani. Sonunda buldum. Burası Michelin yıldızıymış. Burada bir yerel lezzet bakacağız. Fiyatlar da 4,5 dolardan başlıyor yani Singapur dolarından. Şanssızlığım şöyle 9,5 ile 7 arası çalışıyormuş ama 3 ile de 5 arası direktmiş. Tatilmiş. Turkey. Turkey. Yeah. I saw your noodle and I came here. YouTube? No, Instagram. Yeah, visit Singapore like account. Yeah, yeah. They share this noodle. Upton. Yes. So and it's 5. I will come again. Yeah, thank you. I see Okay. you soon. Thank you. Bye bye. Bye bye. Burada da birçok böyle baharatlar, işte her türlü böyle şekerler, tatlılar falan satılıyor. Burası muhtemelen fiyatlar anlamında daha uygundur. Bir anda ülke değiştirdik sanki. Şimdi AVM'nin içine geldim. Buradaki Sanat Bilim Müzesi için. Buradan geçiliyormuş. Yani en lüks markalar var. AVM'nin içerisinde devasa bir AVM yapmışlar. Şimdi müzeye giderken şunu açıklayayım. Dedik ya doğal kaynakları olmayan bir ülke bugün nasıl dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline gelmiş. Adamlar demiş ki benim doğal kaynağım yoksa benim elimde ne var? İnsan var. O zaman ben de yatırımı insana yapayım. Ve tamamen eğitim sistemine yönelmişler. Daha böyle çocukluktan inanılmaz eğitime önem veriyorlar. Çocukları olabildiğince farklı diller öğrenmeye, farklı yerlerde eğitim görmeye teşvik ediyorlar. Singapur üniversiteleri dünya sıralamalarında yüksek derecelere sahipmiş şu anda. Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde 2023'te dünyanın 2. sırasında, 1. sırada Japonya var. Pasaport demişken 192 ülkeye vizesiz bir şekilde gidebiliyormuş Singapur pasaportuna sahip kişiler. Ama pasaportu da almak o kadar kolay değilmiş. Ve sonunda müzeye geldim. Burası Singapur'da görülmesi gereken yerlerden bir tanesi olarak geçiyor. Dedik ya insana yatırım yapalım diye. Zaten ülkede her yerde sanatsal heykeller, herhangi böyle simgeler, birçok şey görebiliyorsunuz. O zaman biz şimdi bir müzeyi gezelim. Ondan sonra zaten Singapur'u konuşmaya devam ederiz. Marina Bay sağ olsun bana müzeyi gezebilmem için böyle bir tane geçiş hakkı verdi. Şimdi biraz müzeyi gezeceğiz beraber.
Sanat, kültür, bilim ve teknolojiyi buluşturan bir müze burası. Aynı zamanda dünyanın en tanınan ve popüler sanatçılarının eserleri de sergileniyormuş. Ben şimdi müzeden ayrıldım. Yanda böyle isterseniz nehir turu yapabiliyor musunuz? Size şurayı göstereyim. İnsanlar koşuyorlar, bisiklete biniyorlar. Burada da böyle küçük küçük tekneler var. İsterseniz bir nehirde turlayıp şehri başka bir açıdan da görebilirsiniz. Girişte hemen fotoğrafımızı çektiler. Sonra böyle bir tane kart aldık. Bakalım asansörlerle yukarıya çıkacağız şimdi. Wow, manzaraya bakın. Ben normalde böyle eskiden çok severdim böyle yüksek yerlere çıkmayı. Paris'te Eyfel'e çıkmıştım. Onda da böyle hissetmiştim. New York'ta da çıkmıştım. Şimdi Singapur'da kısmet oldu. Singapur'un ekonomisine dönecek olursak buranın ekonomisinin can damarı ticaret, Asya'nın aktarım noktası. Yatırımcılar bu ülkede toplanmış, güvenilir bir ülke olarak biliniyor. Aynı zamanda gemiler için bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir limanmış burası. O yüzden de çok fazla tercih ediliyor. Dünyanın en büyük yük aktarma merkezlerinden biri burası. Asya kaplanları diye biliyorsunuz Hong Kong, Tayvan, Güney Kore ve Singapur nitelendiriliyor. Asya kaplanları denmesinin sebebi de ekonomilerini bir anda çok iyi noktalara getirmeleri. Bakın herkes etrafı geziyor. Burada da manzarayı bulup oturan bir şey var. Allah manzara çok güzel. İleride ne kadar çok gemi var görüyorsunuz değil mi? Adamların tabii ki ekonomisinin ana temel taşı yani. Buradan da görebiliyorsunuz buralar full yeşil. Karşı taraf yeşil. Ondan sonra binalar. Keşke biraz daha aydınlık olsa. Bu tarafta şehirde de full binalar. Gökdelenler şehri de diyebiliriz aslında yani. Bir anda burayı bornozlular bastı. Herhalde havuzdan çıkıp aşağıda manzarayı izlemeye geldiler. Dedim ben nereye düştüm böyle bir anda. Çok tatlılar ya. Çok güler yüzlü insanlar aslında da. Ben bu gezimde o anları pek yakalayamadım yani daha doğrusu. Kameram genelde kapalıydı. Niyeyse böyle yasaklı ülkesi diye tırstım herhalde biraz. Sen bir tedirgin oluyor. Kişisel haklara girer falan filan muhabbeti. Can you? Yes, of course. You're welcome. You are from here or India? India. India? Which part? Punjab. Punjab. I haven't been there, but I have been in Hyderabad. Hyderabad? Yes. Okay. Where from you? Turkey. Turkey? Yeah. Okay. Nice. Benim fotoğrafımı çekecek olan yok mu ya? Singapur'da her saatte bir selfie'm var. Buradan hem limanı görebiliyoruz hem de şu meşhur sonsuzluk havuzu. Biliyorsunuz Singapur'un en ünlü şeylerinden bir tanesi de şu sonsuzluk havuzunda yüzmek. Benim hayalim de o havuzda yüzmek. Yine olur bir gün buraya geldiğimizde o havuzda da yüzeriz. Zaten çok hızlı oldu bu Singapur gezisi. Koştur koştur oradan oraya, oradan oraya. Sabahtan beri biliyorsunuz çok fazla yağmur yağıyordu. Allah'tan böyle yağmur gitti, nem gitti. Böyle oh püfür püfür de esiyor. O yüzden ben burayı şu an çok çok sevdim. Thank you. Allah böyle bir şey verdi. Is it sugar? Bakalım tadına nasılmış. Jelibon, elmalı. Çok güzel ya, bayıldım. Buradan hem Benjamin Köprüsü'nü, Bay East Garden'ı, Marina Bridge'i, Singapore Flyer'ı hepsini görebiliyoruz aynı anda. Bakın karşısı hemen artık anlaşıldığı üzere finans merkezi. Birçok banka burada bulunuyor. Hemen şurada da Apple Center var. Bakar mısınız? Çok değişik. En ilginç Apple Center'lardan bir tanesi. Ah, okey. Fotoğraf çekineceğiz bir tane beraber. You are from here? Korea. Ah. แล้วแต่ว่าเราจะถอยกระดาษยังไง Thank you. How can I say thank you in your language? 감사합니다. 감사합니다.
Thank you. Nice to meet you. Burada vergi çok düşükmüş, hatta sıfır diye biliyorum galiba. O yüzden iPhone fiyatları ya da herhangi bir diğer teknolojik ürünler aslında burada Türkiye'deki fiyata göre daha uygun. Ama bildiğim kadarıyla Malezya'da Singapur'dan daha uygun olması lazım. Kore'den gelmişler, çok tatlılar ya. Bana şey falan da verdi, böyle bir tane atıştırmalık da verdi. Korelileri ayrı bir seviyorum. Asansöre yaşlı bir turist grubuyla bindim. Sürekli bir see you next year esprisi sanıyor. Tamam, birbirlerine bunu söyleyip gülüyorlar falan filan. İşte o görevli onu söylüyor falan. Önce anlamadım diyor. Diyorum ne alaka falan diye, böyle tabii ki Çin yeni yılı geliyor ya. O yüzden yani bu espri yapılıyormuş. Buradaki rehber de şey falan dedi, yani biz dedi yılda 3 kere falan bu espriyi yapıyoruz dedi. İşte Çin yeni yılı var dedi. Normal işte bizim kutladığımız. Bir tane de Malayların kutladığı mı var dedi ya. Bir tane daha var dedi ama tam onu hatırlayamadım şimdi. Ya müzik çok fazla geliyor. Umarım rahatsız etmez. Ben şimdi burada böyle çocuklar için eğlence gibi bir yer varmış. Oraya girdim. Yaşıtlarımla biraz eğleneyim dedim. Şimdi böyle bir tane resim çizdim. Bu resmi şurada bir dijital kanvas var. Oraya yollayacağız. Hadi gidelim. Yorucu bir günü artık tamamlıyoruz yavaştan. Şurada bir manzara köşesi varmış. Bu köprüyü genellikle insanlar yürüyüş rotası olarak kullanıyorlar. Çok fazla koşan, yürüyüş yapan, bisiklet süren insan gördüm. Ben de bugün iyi kilometre kat ettim sayılır. Bayağı yürüdüm aslında. Bir tek bugün o meşhur noodle'ın tadına bakamadık. Artık başka zaman yetişemedim çünkü yukarıda da manzaraya daldım. Gerçekten ne bileyim, gecesi ayrı bir hoş geldi bana. Ayrı bir güzel geldi bu şehrin. Ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun derseniz genel olarak vallahi ben huzurlu bir şehir olduğunu gördüm. Gerçekten ses yok şehirde yani. Böyle diyorum ya, bazı yerlerle çekim yaparken yüksek sesle konuşmaktan falan böyle imtina ettim. Çünkü hani ben zaten çok yüksek sesle konuşan bir yerim. Genellikle ses problemim var, bunu biliyorsunuz zaten, ama ne bileyim ya, yine de böyle burada böyle o kadar ses yok ki. İşte ancak böyle bir ufak inşaat çalışması varsa falan filan, o alım güçleri çok yüksekmiş zaten. O yüzden de böyle hep bir alışveriş meyilliliği var burada. O yüzden de hep böyle alışveriş merkezleri yoğun ilgi görüyor. Alışveriş merkezi içinde böyle dünyaca ünlü bütün markalar var. Şurada bir Louis Vuitton'un binası var. Yani tek başına zaten ayrı bir bina. O zaman köylü köyüne, Şeyma'da yine Çin mahallesine. Video bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda, rotada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.